Ben Semiramis. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Evren. Sonsuz gibi görünen, içinde milyarlarca galaksiyi barındıran, zamanın ve mekanın bile bir başlangıcı olduğu düşünülen büyüleyici bir yapı. Gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz yıldızlar, galaksiler, ışıklar ve hatta karanlık bile aslında çok daha derin bir hikayenin parçası. Bugün sizlerle bu sonsuzluğun nasıl başladığını konuşacağız. Evrenin doğuşu ve her şeyin başlangıcı olan büyük patlama. Hayal edin. Hiçbir şeyin olmadığı, zamanın bile akmadığı bir an. Ne madde var, ne ışık, ne de uzay. Sadece sonsuz bir yoğunluk. Ve ardından, bir anda, tarif edilemeyecek bir enerji patlamasıyla birlikte her şey başlıyor. Bu olay, yaklaşık 13,8 milyar yıl önce gerçekleşti ve biz buna büyük patlama diyoruz. Ama bu bir bombanın patlaması gibi bir şey değil. O daha çok zamanın ve mekanın kendisinin doğduğu, maddenin ve enerjinin aniden ortaya çıktığı bir genişleme süreci. Büyük patlamadan önce ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü önce kavramı bile bu olayla birlikte anlam kazandı. Zaman bile o anda başladı. O yüzden, öncesi neydi sorusu bizim fizik kurallarımızla henüz anlamlandıramadığımız bir bölgeye giriyor. Ama bildiğimiz şey şu, evren, o andan itibaren genişlemeye başladı. Ve bu genişleme hala devam ediyor. İlk saniyelerde evren, çok ama çok sıcaktı. Öyle bir sıcaklık ki, bizim bildiğimiz hiçbir atom, hiçbir madde bu sıcaklıkta var olamazdı. Ancak bu aşırı sıcak ve yoğun ortamda, evrenin temel yapı taşları doğmaya başladı. Kuarklar, leptonlar, gluonlar. Kulağa yabancı gelse de bugün sizin bedeninizi oluşturan her şeyin ilk ham maddesi işte bunlardı. Bu parçacıklar, daha sonra birleşerek protonları ve nötronları oluşturdu. Ardından gelen birkaç dakika içinde, bu parçacıklar birleşerek evrenin ilk atom çekirdeklerini oluşturdu, hidrojen ve helyum. Yaklaşık 380 bin yıl sonra, evren nihayet biraz soğudu ve elektronlar atom çekirdeklerine bağlanarak ilk gerçek atomları oluşturdular. Bu olay, rekombinasyon olarak bilinir. Ve bu an, bugün hala gözlemleyebildiğimiz kozmik mikrodalga arka plan ışımasının oluştuğu andı. Yani o ilk ışıma, milyarlarca yıl boyunca uzayda yayılarak bize kadar ulaştı. Bilim insanları bugün bu ışımayı inceliyor ve evrenin ilk anları hakkında bilgi topluyor. Aslında bu, evrenin bebeklik fotoğrafı gibi bir şey. Ancak evrenin bu noktaya gelmesiyle iş bitmedi. Madde, yerçekiminin etkisiyle kümelenmeye başladı. Bu kümeler zamanla yıldızlara ve galaksilere dönüştü. Bazı bölgelerde gazlar yoğunlaştı, ısındı ve yıldızlar doğdu. Bu yıldızlar, kendi içinde nükleer tepkimelerle daha ağır elementleri üretmeye başladı, karbon, oksijen, demir. Ve bir gün bu yıldızlar ömürlerini tamamlayarak patladılar. Süpernova dediğimiz bu patlamalar, bu ağır elementleri uzaya saçtı. Yani biz, yıldızların kalıntılarıyız. Gerçek anlamda yıldız tozuyuz. Evrenin oluşumu yalnızca fiziksel bir süreç değildi. Aynı zamanda kozmik yasaların doğuşuydu. Zamanla fizik sabitleri oluştu. Işık hızı, kütle çekimi, elektromanyetizma gibi yasalar belirlendi. Ve işin ilginci, bu yasalar evrenin her köşesinde aynı. Trilyonlarca ışık yılı ötedeki bir galakside de, burada da aynı kurallar işliyor. Bu da bize evrenin ne kadar düzenli, ölçülü ve tutarlı olduğunu gösteriyor. Büyük patlamanın ardından yaklaşık 200 milyon yıl geçtikten sonra, evrende ilk yıldızlar oluşmaya başladı. Bu dönem, karanlık çağlar olarak adlandırılır. Çünkü bu zaman zarfında henüz yıldız ışığı yoktu. Her şey karanlıktı. Ama ardından yıldızlar doğdu, ışık evrene yayıldı ve galaksiler şekillenmeye başladı. Samanyolu galaksisi de bu süreçte oluştu. Ve bizim Güneş sistemimiz, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce, önceki yıldızların kalıntılarından doğdu. Yani Güneşimiz, ikinci ya da üçüncü nesil bir yıldız.
ve çevresindeki gaz ve toz diski, zamanla yoğunlaşıp gezegenleri oluşturdu. Dünya da bu şekilde oluştu. Üzerinde yaşamın ortaya çıkması ise başlı başına bir mucize. Fakat bu mucize tamamen kozmik bir düzenin sonucu. Eğer büyük patlamada enerji biraz daha az olsaydı, evren çok hızlı çökerdi. Biraz daha fazla olsaydı, madde asla birleşemezdi. Bu kusursuz denge, hala birçok bilim insanının zihnini kurcalayan büyük bir gizem. Bugün bildiğimiz fizik, evrenin ilk saniyelerini açıklayabiliyor. Ancak ilk Planck zamanı dediğimiz, yani büyük patlamadan sonra geçen ilk 1,0 saniye hala karanlıkta. Kuantum kütleçekim teorisi gibi henüz geliştirilmekte olan teoriler, bu boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Belki bir gün evrenin tam olarak nasıl başladığını anlayabileceğiz. Peki ya evrenin genişlemesi? Hubble Uzay Teleskobu sayesinde biliyoruz ki evren sadece genişlemiyor, aynı zamanda hızlanarak genişliyor. Bu da karanlık enerji, adını verdiğimiz gizemli bir gücün varlığını ortaya koyuyor. Karanlık enerji, evrenin %70'inden fazlasını oluşturuyor ama hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Geri kalan %25'i karanlık madde, yani gözle göremediğimiz ama kütleçekim etkisinden varlığını anladığımız bir madde. Geriye kalan %5'lik kısım ise yıldızlar, gezegenler ve biziz. Yani aslında evrenin çoğu görünmez. Bu noktada, büyük sorular tekrar karşımıza çıkıyor, evren sonsuza kadar genişlemeye devam mı edecek? Yoksa bir noktada durup tekrar çökecek mi? Belki de genişleme yavaşlayacak ve durağan bir hale gelecek. Ya da büyük yırtılma olarak adlandırılan bir senaryoda, karanlık enerji o kadar kuvvetli olacak ki galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve hatta atomlar bile parçalanacak. Bu ihtimaller arasında dolaşmak, insan zihnini hem hayranlık hem de ürpertiyle dolduruyor. Çünkü bu ihtimallerin her biri, varoluşumuzu kökten etkileyebilir. Ancak belki de en etkileyici olanı şu, evrenin büyüklüğü ne olursa olsun, biz bu evrenin içindeyiz. Onun bir parçasıyız. Ve onunla birlikte doğduk, onunla birlikte evriliyoruz. İnsanoğlu binlerce yıldır gökyüzüne bakıyor. İlk çağlarda bu gökyüzüne tanrılar yerleştirildi. Daha sonra gök cisimleri haritalandı, yıldızlar gruplandırıldı, mitolojiler yazıldı. Fakat ne olursa olsun, hep bir merak vardı, biz bu sonsuz evrende yalnız mıyız? Bu sorunun cevabını hala bilmiyoruz. Ancak büyük patlamanın ardından ortaya çıkan evrenin büyüklüğü ve içindeki potansiyel yaşam barındırabilecek gezegen sayısı, bu sorunun cevabının hayır olabileceğini düşündürüyor. Son olarak, kendimize dönelim. Bu bilgi bize ne kazandırıyor? Neden evrenin doğuşunu bilmek önemlidir? Çünkü bu bilgi, bizim nereden geldiğimizi anlamamıza yardım eder. Bu bilgi, insanın sadece biyolojik bir varlık olmadığını, aynı zamanda kozmik bir varlık olduğunu hatırlatır. Ve bu farkındalık, hayatımıza anlam katar. Evrenin doğuşu, sadece fiziksel bir olay değildir. Aynı zamanda felsefi, psikolojik ve varoluşsal bir meseledir. Evrende düşünebilen, gözlem yapabilen ve bu evrenin kendi üzerine düşünmesini sağlayabilen varlıklarız. Başlı başına bir mucizedir. Eğer bu büyüleyici yolculuk sizi etkilediyse, yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece evrenin sırlarını keşfettiğimiz diğer videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evrenin ilk anından yıldızların doğumuna, galaksilerin dansından yaşamın kökenine kadar daha keşfedecek çok şeyimiz var. Diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın, çünkü bu yolculuk sadece başlangıç.